işlemedi, kim işlemedi bunun belirlenmesi lazım. 6.893.000 kişi gözaltına alındı. Salçalı Gündem. Salçalı Gündem'in spor bülteninden herkese merhaba sayın seyirciler. LGBT artı atletlerin yarıştığı Uluslararası Gay Games'in 11.si 3-11 Kasım 2023 tarihinde Hong Kong'da gerçekleşecek. 1982'de San Francisco'da başlayan ve her 5 senede bir düzenlenen Gay Games bu sene ilk defa Asya'yı ziyaret edecek. Geçtiğimiz yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Gay Games'e 91 ülkeden LGBT artı sporcular katılmış, 36 spor branşında yarışmıştı. Türkiye'nin ilk queer olimpiyatları olan Queer Olympics 9-10 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşiyor. Futbol ve plaj voleybolu branşlarında gerçekleşecek müsabakalara 13 şehirden sporcular sahaya çıkacak. 2017'den beri düzenlenen Queer Olympics, ayrımcılığa ve nefret söylemlerine yer olmayan, her bedenin, her cinsiyetin keyif alarak oyun oynayabileceği, pasların eşit dağıldığı, küfürsüz, yaratıcı spor oyunlarına yer veren bir spor buluşması. Şimdi Queer Olympics sahasına bağlanıyoruz. Evet Florence, beni duyabiliyor musun? Yayında mıyız? Evet, seni dinliyoruz Florence. Queer Olympics nasıl geçiyor? Müsabakalar başladı mı? Oradaki atmosferi bize biraz anlatabilir misin? Queer Olympics bugün İstanbul'da başladı Sayın Keskin Kalem. Burada çok coşkulu bir kalabalık var. Seyirci but zırıldıyor. Takımlar sahaya naşladı bile. Peki bu sene yarışacak takımları biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki tanıyabiliriz. Bu sene farklı şehirlerden pek çok LGBT artı sporcu Queer Olympics için İstanbul'a geldi. Aykırı İstanbul'dan bir voleybol takımı. 2017'den beri karma liglerde maçlara çıkıyor. Uniqueer, çeşitli şehirlerden giren üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Üniversitelerde LGBT artı gündeminden haberdar olmak için Uniqueer'i takip edin. Sportif Lezbon, 2015'ten beri Ankara'da top koşturuyor. Bizim için futbol bir özgürleşme alanı diyorlar. Muamma, yarışmaya Mersin'den katılıyor. Bu takım adeta spor aktivizmi alanında bir marka. Kür Yutmaz, Almanya, Lefkoşa ve deprem dayanışmasından oyunculardan oluşuyor. Logoları yok çünkü toplama bir takım. Atletik Dildoğa, 2015'te İstanbul'da kuruldu. 2017'den beri de Queer Olympics etkinliklerini düzenliyorlar. Son olarak Küründen United, aslen bir futbol takımı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorlar. Evet, 2023 Queer Olympics startını verdi. Müsabakalar 2 gün sürecek. Şimdilik sahadan aktaracaklarımız bu kadar. Kameraman arkadaşlarımızla gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Florence. Biz de heyecanla bekliyoruz ve tüm sporculara başarılar diliyoruz. Salçalı Gündem. Spor deyince maalesef akla gelen ilk şeylerden biri cinsiyetçilik oluyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde kadınlar ve LGBT artılar spor alanında dışlanma, küçümsenme, ayrımcılık ve taciz gibi kötü ve travmatik deneyimlerle karşılaşabiliyor. Outsports haber sitesinin 28 farklı Avrupa Birliği ülkesinde 5500'den fazla LGBT artılının katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre LGBTİ artıların %90'ı homofobinin ve özellikle transfobinin spor alanında hala devam eden sorunlar olduğunu söylüyor. Ve her 5 LGBT artı bireyden bir tanesi spor yapmaktan çekindiğini ve ayrımcılık sebebiyle spor yapamadığını dile getiriyor. Kız gibi koşmak, topa kız gibi vurmak gibi sözlerin evrensel biçimde hakaret olarak kullanıldığı bir dünyada durum kadınlar için de farklı değil. Kız çocuklarının ve kadınların kız sporlarına sınırlandırıldığını, kendi branşlarına değersizleştirildiklerini ve cinsiyetçi sloganlara hapsedildiklerini görüyoruz. Güncel bir araştırmaya göre 2023 Dünya Kadınlar Kupası'na katılan kadın futbolcuların %60'ı kendilerini profesyonel sporcu olarak tanımlamadıklarını ifade ediyor. Erkek sporlarında milyonlarca dolarlık anlaşmalar dönerken kadın liglerindeki sporcular düşük ücretlerle hatta çoğu zaman gönüllü olarak turnuvalara katılıyor. 2023 Dünya Kadınlar Kupası'na katılan kadın sporcuların %66'sının turnuvaya katılabilmek için ücretsiz izin aldığına inanabiliyor musunuz sayın seyirciler? Salçalı Gündem. Spor alanında var olan tüm eşitsizliklere rağmen hem Türkiye'de hem de dünyada LGBT artı ve kadın sporcuların sık sık başarılarıyla gündeme geldiğine şahit oluyoruz. Örneğin son yıllarda ülkece tek yürek olup sevindiğimiz tek etkinlik Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımının başarıları olabilir. Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden eskrimci İrem Karamete, dünya şampiyonluğu olan tekvandocu Kübra Dağlı, olimpiyatlarda altın madalya kazanan paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçerek tarihe adını yazdıran Başak Mireli,
Ve filenin sultanları, smaçörleri, tokatçıları, tüm milli voleybol kadın sporcularımız. Zehra Güneş, Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Melisa Vargas ve başarılarıyla gururlandığımız nice kadın sporcu var. Ama yine de bazı kesimlerce hedef gösterilmekten kurtulamıyorlar. Dünyadaki spor otoritelerinin bu alandaki eşitsizliklere karşı girişimleri ise en iyi ihtimalle gökkuşaklı spor bağcılığı kampanyalarından öteye geçemiyor. Peki alternatif bir spor kültürü mümkün mü? Kadınlar ve LGBT artıların spora erişimini kolaylaştıran, sahada çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eden inisiyatifler var mı? Tezahüratlar cinsiyetçilikten arındırılabilir mi? Biri çok iyi değilse veya rekabetten zevk almıyorsa takım sporu yapamaz mı? Ya da sadece o ışıltılı formayı giymek için bile olsa yuhalanmadan sahaya çıkabilmeyi hak etmiyor mu? Tüm bu soruların cevabı ve çok daha fazlası için muhabirimize bağlanıyoruz. Sendeyiz Florence. Salçalı gündem. Evet sevgili seyirciler, tekrar Queer Olimpik sahalarındayız. Müsabakalar devam ediyor. Gelin biraz sporcularla, izleyicilerle konuşalım. Evet efendim. Biraz etkinin amacından bahsedebilir miyiz? Etkinliğin amacı yani 7 yıl dediğim gibi 7 yıl önce başlayan bir etkinlik ve bir futbol takımı olarak düzenliyoruz, atletik değil doğa olarak. Etkinlik performans kaygısı gütmeden bir spor alanı yaratmayı amaçlıyor öncelikle. Çünkü Lubunyalar olarak, kadın artılar, LGBT artılar olarak spor sahalarına girmemiz önünde çok çeşitli engeller olabiliyor ve performans kaygısı da tüm bu ayrımcılıkların yanında bir diğer etmen. Bunu giderdiğimizde ve güvenli, ayrımcılıktan uzak sahalar yarattığımızda bugün de gördüğünüz gibi çok neşe dolu, keyif dolu etkinlikler düzenleyebiliyoruz. Bir yandan insanlara da spor yapmak isteyen LGBT artıları, kadın artıları da ilham veren ve alan açan bir yer. Buna ilgili ne söylemek istersiniz? Öyle gerçekten yani bizim için de tabii ki bu çok iyileştirici bir etkinlik. Her seferinde çok mutlu oluyoruz. Her yıl 3 günlük bu etkinliği yaptığımızda bütün yılı o enerjiyi depolayabilen bir etkinlik oluyor ve her yıl spor müsabakalarının yanı sıra atölyelerimiz de oluyor. Yani daha çok üzerine konuştuğumuz bu queer spor nedir, adil, eşit, iyi oyun nedir gibi konuları da konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu etkinliklerde de görüyoruz hani pek çok farklı şehirden katılımcılar geliyor. Kimisi başka takımlar kurmuş şekilde, kimisi bireysel, örgütlü ya da bağımsız Lubunyalar olarak katılıyorlar. Ve hepsine ne kadar iyi geldiğini görmek de gerçekten böyle çok duygulandırıyor ve çok mutlu hissettiriyor. Bir de tezahürat konusuna değinmek istiyorum. Çok ilginç tezahüratlar var burada. Evet yani tam yılı hatırlamıyorum ama ilk yıl ya da ikinci yıl olmalı. Mersin ekibi Muamma etkinlik kapsamında küfürsüz tezahürat atölyesi düzenlemişti. O zaman pek çok güzel slogan çıkmıştı, tezahürat çıkmıştı. Onların yanında her takımın kendisini kutlamak için bulduğu tezahüratlar, marşlar olabiliyor. Ve tabii ki hani her yıl 100'den fazla insan bir araya geldiğimiz için doğaçlama gelişen de çok slogan oluyor. Tabii ki hani dikkat ettiğimiz şey ayrımcı söylemlere yer vermeyen, nefret söylemi içermeyen, cinsiyetçi, homofobik, transfobik olmayan ve yani futbol sahalarında hep gördüğümüz şeyleri içermeyen sloganlar olması. Sadece tezahüratlar değil, normatif futbol sahalarındaki pek çok nasıl diyeyim, pratiği de eğip bükmeye çalışıyoruz. Bunlardan biri de kazanan kaybeden algısı. Her maçta diğer takımlardan belirlediğimiz gözlemci hakemler oluyor. Belirlediğimiz bazı kriterlere göre onların puanlamaları oluyor. Bunlar da işte takımların ayrımcı, nefret içerikli söylemler, hani kazanınca ya da kötü vurunca o refleksle çıkan söylemlere göre puan alması, birbirlerini puanlaması, eşit paslaşıyorlar mı? Mesela çok iyi bir oyuncu varsa sürekli ona pas atıp gol attırmak değil de bütün takımın kapsandığı gözetildiği bir oyun var mı? Buna göre puan alıyorlar. Bu tür kriterlerle kazanan kaybeden de bunların sonucundaki puanlamalarla belirleniyor. Evet, seyirci tezahürata başladı. Duyduğunuz gibi susma, haykır, lezboslar vardır diyorlar. Evet, hemen onlar röportaja gidelim. Susma, haykır, lezbonlar vardır. Duyduğunuz ve gördüğünüz gibi sportif lezbonun taraftarları inanılmaz tezahüratlar yapıyorlar. Cinsiyetçi olmayan yaratıcı tezahüratları tebrik ediyoruz. Kaç kişi oynuyor yol? 55 kişi mi oynuyor bu? Nasıl bir oyun bu? Neyse, soralım. O zaman bunların hepsini izleyicilere soralım. Onlardan öğrenelim. Siz
İzleyecek misiniz, oynayacak mısınız? Az evvel oynadım. Ne oynadınız? Futbol oynadım. Peki izlemeyi en sevdiğiniz spor hangisi? Ne severim? Bilmiyorum. Erkeklerin olduğu şeyleri izlemek hoşuma gidiyor. Yani öncelikle erkek görmeyi sevmiyorum. Erkek görmekten hoşlanmıyorum ve erkeklerle bir alanda bulunduğumda çok geriliyorum. Halay. Evet. Çok pardon. Buyurun efendim. Evet, halay turnuvaları tüm hızla devam ediyor efendim. Mikrofonum koptu. Merhabalar efendim. Merhaba. Size birkaç sorum olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Takım sporunda sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyler neler? Paslaşmak en sevdiğim şey. Sevmediğim, ayağıma hiç top değmediği oyunlar. Sizin? Bizim genelde muamma olarak, bu arada muamma TK. Bizim en çok sevdiğimiz şeylerden birisi gol yemek. Maç sonunda da ahlayarak çıkıyoruz bu şekilde. Ohladığımız da oluyor. Aynen, ohladığımız da oluyor. Ahlayıp ağlıyorsunuz. Aynen, o sesleriyle bilimum ne bulduysak, yani o an bizim için feryat figan ne varsa. Teşekkürler. Peki buraya geldikten sonra takım sporları ile ilgili fikrinizi değiştiren noktalar oldu mu? Varsa neler? ile alakalı fikrimizi değiştiren noktalar. Yani ben bu ekibe denk geldiğim zamandan beri böyle yılda bir kere, 2 kere, 3 kere bir şekilde denk gelebiliyorum maçlara ve böyle içerisinde denk geldiğimde gerçekten herkesin beraber fair play bir şekilde oynamaları falan beni çok mest ediyor. Soruyu karşılayan bir cevap mıydı? Soruyu belki unutmuş olabilirim arada. Çok güzel bir cevaptı efendim. Daha önce spor yapıyor muydunuz? Çekinceleriniz var mıydı? Ben eski voleybolcuyum. Performatif spor alanındaydım. Sonra biz de ilk onur haftasında, Mersin'de ilk onur haftasında ilk maçımızı yaptık ve başka bir futbol anlayışı mümkün mü diye bir çağrıya çıktık. O kadar eğlendik ki o maçta. Kadın ve Lubunya artılar olarak böyle komple o maçta aramızda cis hetero erkek neredeyse hiç yoktu. Olanlar da gerçekten top oynayacağız zannetmişlerdi. O bayağı bir onlar için şok edici bir tecrübe olmuş olabilir. Orada şeyi gördük, yani sahalardan men edilenlerin, uzaklaştıranın aslında bildiğiniz gibi spor alanları en homofobik, en cinsiyetçi, en eril alanlar aynı zamanda. Buram buram testosteron. Onların dönüşümüne katkı sunmak adına bir de tabii alanlardan da uzaklaştırılınca spor aktivizmin ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Biz muamma olarak işte 2015'ten beri mesela gerçekten haftada bir inadına o eril halı sahalarda haftada bir kez de olsa top koşturmayı, gerekirse sadece ahlayıp ohlamayı ama arada böyle top çevirmeyi de çok seven bir yerdeyiz. Benim için çok dönüştürücü bir şey. Hani o performatif spordan her attığın şut sayı, her attığın gol, bunu hiç görmeden, bir de bu hani sağlamcılık üzerinden de herkesin bu oyunu çok iyi oynadığından değil de herkesin ayağına top değmesinden keyif almanın bambaşka bir şey olduğuna falan tanıklık ettik. Bu bende çok böyle başka bir dönüşüm yarattı. Sporcu olarak deneyimlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Peki spor izleyicisi misiniz? Neleri takip ediyorsunuz? İzleyici. Vargas'ı takip ediyoruz. Artık hepimiz böyle kendimiz biraz Malatyalı hissediyoruz. Bol bol kayısı tüketmeye çalışıyoruz. Merhabalar. Aşkım dedikodu yapıyorduk ama hiç Sonra yaparsınız. Sonra yaparsınız. LGBT artı ve spor deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi Ebrar ve Vargas geliyor bu ara. İzlemeyi en sevdiğiniz spor hangisi? Kesinlikle voleybol. Çünkü biliyorsun biz voleybol ülkesiyiz ve lezbiyen ülkesiyiz o yüzden. Spor müsabakalarında en çok izlemekten haz aldığınız, keyif duyduğunuz hangisi oldu? Tabii ki voleybol oldu. Biliyorsunuz ülkemizi lezbiyen yaptılar. Ellerine sağlık. Ülkemizi lezbiyenlikte 1. yaptılar Avrupa'da. Takım sporlarına başlayınca daha önce fikirlerinizi değiştiren şeyler oldu mu daha önce takım sporu yaptıktan sonra buradaki takım sporlarıyla? Daha önceki takım sporu deneyimim beden eğitimi derslerinde takımlara alınmadığım deneyimlerdi. Fazla alıktırdığım ve doğru dürüst topu vuramadığım ya da doğru dürüst top tutamadığım için burada her şeyim tebrik ediliyor, kutlanıyor. Topa vuramadığım zaman da alkışlanıyorum. Gol yediğimde de alkışlanıyorum. O yüzden benim için 180 derece bir değişim oldu.
Eski sporcuyum dediniz. Siz spora nasıl başladınız? Hangi sporla ilgilendiniz? Ben 15 yıl kadar su balesi senkronize yüzme yaptım. Peki çekinceleriniz var mıydı spora başlarken? Spora başlarken çekincelerim yoktu, çok küçüktüm çünkü. Ama büyüdükçe çekincelerim oluşmaya başladı. Bırakma sebebim de zaten o çekincelerin böyle birikmesiydi ve Türkiye gündeminin birikmesiydi. Bir sporla ilgilenseniz neyle ilgilenirdiniz? Ortaokulda basketbol oynuyordum ama sonra takıma çıktım ve maç çok rekabetçi geldi ve ben o rekabetçiliğe dayanamadığım için maçın ortasında ağlamaya başladım. Ve maçı yarıda kestiler ben ağlıyorum diye öyle bitti kariyerim. Peki bugün burada takım sporları ile ilgili fikriniz değiştiren şeyler oldu mu? Bugün burada bulunurken ne hissediyorsunuz bulunmaktan? Aslında çok mutluyum. Mesela o aşırı rekabetçi, birbirine zarar veren, ezen, çizen, birbirini iten, zedeleyen ortam yok. O yüzden hani bilmesem de oyunu içine giriyorum, eğleniyorum. Burada hani o rekabetçilik var ama keyfinde var. O yüzden insan korkmadan oynayabiliyor. Futbolun benim için anlamı çok başka. Ben çocukluğumdan beri futbol hep top en sevdiğim oyuncaktı benim. En sevdiğim materyaldi. Çocukken çok güzel oynuyordum. Sonra büyümeye başladım. Memelerim büyüdü. Top çarpıyor. İşte biz köyde oynarken biz 4 kız çocuğu oynuyorduk. Diğer bütün erkeklerle. Ben biraz da dindar muhafazakar bir ailedeydim ve bir süre sonra artık etek giymem gerekiyordu. Etekle koşamıyorsun. Memelerin sallanıyor, top çarpıyor, çok acıyor. Sonra işte lisede daha da uzaklaştım. Tamamen uzaklaştım. Üniversiteye gittiğimde işte özgürlük gibi bir şey vardı Ankara Üniversitesi'nde. Orada zorunluluğu vardı, işte en az 2 kadın oyuncu bulundurma zorunluluğu. Ben bunu duyunca keyiften çıldırdım ve ben oynayacağım dedim. Oynadım, sonra sportif lezbonu duydum. Sonra birkaç maç onlarla oynadım. Oynarken şeyi hissediyorum. O çocukkenki oynadığım neşe geri geliyor. Hırs da geliyor, keyif de geliyor. Ama bu hırs böyle yıpratıcı bir şey değil. Karşı tarafa zarar veren bir yerden değil. Çok güçlendirici bir şey. O hırsım o kadar böyle güzel esniyor ki böyle pasa dönüşüyor yani. O hırsımı alıp sanki birine pas atıyorum. Nasıl oluyor burada şimdi puan falan? Yani arada dur maç bitti dur. Herhalde. Herhalde. Bir şey bitti sanırım. Evet, ne oldu şimdi? Bitti. Nasıl sonuç? Sonuç beraberlik. İnanılmaz. Dostluk kazandı. Bugün kaç beraberlik oldu? Bugün zannediyorum tüm takımlar berabere kaldı. Çok güzel, Çok inanılmaz. güzel, evet. İşlik ve adalet. Çünkü yürekler kazanıyor, gönüller kazanıyor, kalpler kazanıyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dostluk kazandı diyorsunuz. Dostluk kazandı. Efendim, elinize sağlık. Sağ olun. O zaman hemen. Evet. Herkesi kutlarız. Hisleri alalım. Evet, herkes beraber. Ne düşünüyorsunuz? Hisleriniz neler? Olması gereken buydu zaten. İnanılmaz. Hakem ekstra 10 puan ekledi iki takıma da. Burada dostluk böyle kazanıyor işte. İnanılmaz bir atmosfer. Evet, herkesin düşüncesini almak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Yine kazanıldı. Herkes kazandı. Herkes kazandı. Evet, siz hangi takımdandınız? Uniqueer United. Herhalde. Siz diğer takım. olarak yine rahatladık, Siz de kazandınız. ohladık. Evet, mis gibiyiz. Evet sayın seyirciler, bugün Queer Olympics İstanbul sahalarında dostluk ve dayanışma kazandı. Şimdi stüdyoya dönüyoruz. Sendeyiz Sayın Keskin Kalem. Çok güzel. Tüm takımları kutluyoruz. Senden son bir şey rica edeceğim Florence. Oradan bir uzmanla birlikte günlük ve kısa pratik bir egzersiz rutini gösterebilir misiniz bize? Salçalı günler. Merhaba sevgili seyirciler. Şimdi Gül bize günlük hayatta kullanabileceğimiz bazı egzersizler gösterecek. Merhaba, hoş geldiniz. Flo'cum şimdi evde fit formunu koruyabilmen için, aynı zamanda sağlıklı yaşamını koruyabilmen için bir takım hareketler yapacağız. Aynı zamanda ister Williams, ister Sharapova, hangisi olmak istersen onun gibi birkaç vuruş tekniği öğreneceğiz. Başlayalım mı? Başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Hadi, Önce nereden ısınarak başlayalım. Önce biraz tabii ki hafif bir koşu ile başlayacağız. Okey. Bacakları kendimize çekebiliriz. Ay fıskiye saçım. Popoya vurma, eller.
Şimdi esneme hareketleri için. Bacakların içini esnet. Yerde bazı hareketlerimiz var. Örneğin yan yattığımız ve bacağımızı yukarı doğru. Ebru Şallı'dan öğrendiğimiz nefes verme teknikleriyle. Esnedik mi? Esnedik. Raketle oynamaya geçebiliriz Geçelim herhalde. lütfen. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi her yerimiz esnedi. Bunu fırlatıp bununla vuruyoruz. Evet, topla onu yakalamaya çalışıyoruz. Değil mi? Raketi hep en alttan tutuyoruz hocam. Bu yukarıdan tutmak, şöyle tutmak falan badminton, masa tenisi gibi gerçek olmayan tenis sporlarının yansıması. Hep en alttan tutuyorsun. Burada bu bekleme pozisyonun her yere stance'de, her yere yetişebileceğin pozisyonda bekliyorsun. Deneyelim. Çok seveyim. Hop sol dediğinde sola hızlıca gidebiliyor musun mesela? Hop soldasın. Hop sağdasın. Hop. Mükemmel. İşte bu. İşte bu kullanış, bu esneklik. Değil mi? Oldu mu? Aradığımız bu. Tenis oynamayı çok bilmesen bile tenis oynuyormuş gibi gözükebilmek için bazı önemli hareketler var. Ve sen bu topu öyle eğilip almak falan artık biraz eski model. Şöyle yapsam peki mesela? Mesela nedir? Sen şöyle yapsam. Böyle yapsam, sonra böyle kalksam. İnanılmaz olur yani. Değil mi? Hiç acıktırmam. Yıllardır oynuyor. Rakete ihtiyaç duymadan. Yıllardır oynuyor gibi adeta. Teşekkür ederim beni koruduğun için. Tehlikeli toplardan. Yapabiliriz. Bayağı iyiydi. Benim hiçbir şey göstermeme gerek yok. Hayattaki gibi üzerine bir top geldiğinde ona mesafe olarak vurmak. Anladım. Geriye çekileceğim biraz. Üzerine direkt geldiğinde çünkü sana çarpabilir. Düşüreceğim onu. Ama bir mesafe aldığında onu bertaraf edebilirsin. Bunu dertlerin gibi düşün. Okey. Iska. Ciğerler hazırlansın. Gördüğünüz gibi. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Bunu en az haftada bir kere uygularsan. Değil mi? Mükemmel olur. Bütün turnuvalara katılırım. Bütün turnuvalara lisansın zaten yakında çıkacaktır. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi iyi bir hoca olduğu için ben bu kızla öğrendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin gibi önemli bir gazeteci olmasaydı kimsenin haberi olmazdı spordan. Evet. Salçalı Gündem'in spor bülteninde kolay egzersizleri öğrendik. Evde kendimizi nasıl tedavi edebiliriz? İyi olma halini nasıl sağlarız? Hepsini konuştuk. Şimdi stüdyoya bağlanıyoruz. Sendeyiz Keskin Kalem. Salçalı Gündem. Teşekkürler Florence. Evet sevgili seyirciler, Salçalı Gündem'in spor bülteninin sonuna geldik. Bu bölümde kadınlar ve LGBT artıların sporda karşılaştıkları zorlukları ve engelleri ve buna karşı ördükleri dayanışmayı bizzat sahadan aktardık. Aslında bu bölümle birlikte Salçalı Gündem'in ilk sezonunun sonuna gelmiş olduk. 8 bölüm boyunca toplumsal mücadeleden popüler kültüre, kadın ve LGBT artı hareketinin izini sürdüğümüz dosya haberler hazırladık. Çok değerli konuklarımızla birlikte onur yürüyüşlerinin tarihi ve yasakları, LGBT artı 101, pinkwashing, queer ikonlar, Türkiye'de kadın hareketi ve feminist mücadelenin tarihi, sinema ve dizilerde LGBT artı temsilleri ve spor konularını ele aldık. Siz bütün yaz tatil yaparken biz de sizlere dolu dolu bir sezon hazırladık. Şimdi siz o bölümleri sindire sindire izlerken izninizle biz biraz tatil yapacağız. Ama merak etmeyin, yeni sezon başlayana kadar sürpriz isimleri ve sürpriz konuları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşene kadar bizi izlemeye devam edin. Her nerede direniyor ya da diretiyorsanız.